Sesi umarım alabilir, her zaman yapmıyor. Yeni bir serüvene Golf 6 1.4 TSI aracımızla başlıyoruz. Birçok problemi var. Özellikle de DSG sorunu var. İçeride sorunlarını anlatacağız. Evet, aracımızı içeri aldık. Golf 6 1.4 TSI olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Arızamız şanzıman bölümünde, sesimiz var. Şanzımanda aşırı bir yağ kaçağı var. Bunları halledeceğiz. Kavramanın durumuna bakacağız. Daha sonra işlemlere başlayacağız. Bu aracımız bizlere geçen hafta gelmişti. İşlemlerine bugün başlıyoruz. Babam burada görmüş olduğunuz gibi aküyü, akü altını almış. Şanzıman artık görünür hale gelmiş. Bakın, çift kavrama dediğimiz mevzu bu. Mekatronik bölümü var. Passat B6'larda veya Golf'lerde 6 ileri olan şanzımanlarda yağlı kavrama çıkarken bunlarda 7 ilerilerde kuru kavrama çıkıyor. Şanzıman göründü. Marş bölümünü söktük. Marşımızın altında da bir adet civatamız vardı. Gizli bir civata, bilmeyen şanzımanı motordan ayıramaz. Sökeyim, çıkarayım, gör. Tabii ki marşın altındaydı bu civata. Ona da değinelim. Daha önce buna çıkmadı kavrama takılmış. Buraya taşılan isim yazmışlar. Olabilir. Bakın buradan görünelim. Hakan mı yazmış, bir şey yazmışlar. Çıkınca göreceğiz. Zaten şanzımanımızı indiriyoruz. Mekatronik bölümüne de bakacağız. Kavrama volant bölümü ve içerisindeki dişli bölümlerini kontrol edeceğiz. Arızalı kısımlara müdahale edeceğiz. Vites aladı değil mi? Evet. Aracımızın üstten az çok işlemi bitti. Şimdi alttan devam edeceğiz. Hem de yağ kaçaklarını sizlere göstermek istiyorum. Çok aşırı derecede yağ kaçağı var. Hemen altına geçelim. Bu demir normalde bunlarda olmaz. Travesin salıncak uçlarının altına bir saç takılmış. Bu saçın anlamı nedir? Ve şanzımandan gelen yağı burada görebiliyoruz. Burada bak. Görüyor musun yağı? Evet. Şanzıman bölümünü... Bu metale gelince alt koruma takmışlar sacdan. Biri buraya takılır, biri de bu deliğe takılır. Civatanın biri boş da ayrıca. Evet. Şuradaki civatayı gösterelim. Geçelim şanzımana. Kırık yerimiz burası. Ve buradan gelen yağı görelim. Sürekli yağ atıyor. De yeşile mi boyamışlar? Bir şeyler var. Buralarda bir sprey bir sıkıştı yapmışlar. Çünkü buralarda da yaralar falan var. Şanzımanda yağ kaçağını da bu şekilde gösterelim. Sökülecek. Şanzımanı ayıracağız. Conta yenilenip civata tornada çıkacak. Şanzıman tekrar toplanacak. Şanzıman açılacak. Bölümünde herhangi bir sıkıntı görünmüyor çok fazla. Çok Şanzımanın attığı yağ akslarda da görülebiliyor. Akslarda yağ olmuş. Dediğimiz gibi şanzımanı komple indiriyoruz. Kırık bir civatamız var. Bu şekilde bırakmışlar. Ve şanzıman yağı kaçırıyor. Ve ses var arkadaşlar aracımızda. Kavramanın da üstten göstermiştik. Üstüne bir şeyler yazmışlar. Çıkma takmış olabilirler. Dışarıda daha net görünecektir.
Bunda 1. Yani oksijen sensörü 1 ve 2. Soketleri bu bölümde. Evet. Mekatronik bölümünde de çamurlaşmaları görebiliyoruz. Bunları da halledeceğiz arkadaşlar. Şöyle şanzımanın üstünü de çekeyim. Burada da elektronik karta giren soket bölümü var. Üstten gizli cıvata da aslında çevre cıvatasıydı. Tabii ki. Tabii ki çevre vida. Her şeyi sökersin, onu sökmezsin, şanzımanı motordan ayıramazsın. 2 tane vidamız var. Niye söküyoruz? 2 tane vidamız var burada. Tabii ki arasında bir conta var. Bu conta çok önemli. Kesinlikle takarken bunu unutmuyoruz. Sağ taraftaki cıvata da daha önce kırılmış. Üstten somunlu bir şekilde tutturmuşlar. Orijinali bu şekilde olması gerekiyor. Sağ tarafta yok. Hemen arka bölümünde de aynı çevre cıvataları devam ediyor. Biraz önce bahsettiğimiz demiri aldık. Evet, bu sökmüş olduğumuz şanzıman kulağıydı arkadaşlar. Zaten motorun ve şanzımanla oynadığını gördünüz. Tekeri sökmemizdeki amaç sağ ve sol aksları almak için şanzımanı tutuyor biliyorsunuz. Sağlı sollu giriyorlar. Akslarımızı alacağız. Aksları alabilmemiz için alttan salıncak bölümünü de söküyoruz. Tabi bu sırada yine yoğunluklarımız her zaman olduğu gibi tüm hızıyla devam ediyor. Dışarıda Opel'lerimiz var arkadaşlar. Mercedes'lerimiz var. Bunun dışında bazı araçlar yine var. Tabi bu araçta da çıkacak olan parçalar burada. Bakın bunlar debriyaj çatalları. Aynı şekilde burada kavramamız mevcut arkadaşlar. Eski kavramalar, bunları hurdacılara veriyoruz tabii ki. Buradan da parça kodlarını görebiliriz. Kullanacağımız ürün Look olması gerekiyor. Look orijinal üründür. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Üstünde çıkma büyük ihtimalle bir parça var. Kavrama var. Bunu da çıkınca göreceğiz ama üstünde çünkü yeni kavramanın herhangi bir şekilde, yani herhangi bir kalemle yazılar olmaz. Daha sonra görmüş olduğunuz yarım davlumbazımızı alıyoruz. Yıldızlık cıvatalar atmışlar arkadaşlar. Söküyoruz. Tabi bunda da kırıklar mevcut. Davlumbazın yarısı. Evet, bu bölümde açıldı baba. Bu korumanın için sonradan takılan bir vida. Bu şekilde sadece sıkıyoruz. Aksları aldık, zaten gösterdik. Bazı versiyonlarda arkadaşlar aksımız 6 tane alyan cıvata tutar ama bunda geçmeli akslarımız. Buna da değinmiş olalım. Bu son vidamız, bak söktüğümüzde şanzımanımız ayrılmaya başlıyor. Görebiliyor muyuz burada? Görüyoruz baba. Tabii ki hemen almayacağız. Üstte bizim bağlantı yapacağız, motor askı yapacağız. aynen öyle, kulağımız var, üst kulağımız. Var. Şimdi şanzıman tapasını açacağız. Yağ gelecek mi bakalım, çünkü aşırı derecede kaçak vardı. Şimdi sökeceğiz bakalım arkadaşlar. Büyük şanzımanımızda yağ çıkacak mı? Büyük ihtimalle sürekli ekleme yapmışlar bu şanzımana. Evet. Çünkü kaçırdığını bildikleri için yeni geliyor yani. Bakalım ne kadar çıkacak.
Bitti. Bitti şanzıman yağı. 1 litre var mı? 1 litre falan bana. Yaklaşık 1 litre çıktı arkadaşlar. Normalde 200-200-200 gibi alıyor. Yani buradan da görüyoruz ki 1 litreye yakın şanzıman yağı eksik. Şu an tamamıyla bitti. Evet, çıkan yağ bu şekilde. Tabii bu eski, bu artık dökülüyor. Aracı artık indiriyoruz. Üstten bağlantı. Bağlayacağız arkadaşlar. Üstten bağladıktan sonra şanzıman kulağının üst tarafını alacağız ve artık şanzımanı alma vakti geldi. Tabii bu motor hakkında da bilgi verecek olursak, bu motorlarda kronik olarak sıkıntılardan karşılaşıyoruz tabii ki. Sıkıntıları görüyoruz. Özellikle de benzin regülatörü diyebiliriz baba. Direkt patladığı zaman benzini içeriye veriyor. Kartelde 10 litre, 15 litre artık ne kadar alırsa araç bunalmaya başlıyor. Motor kitlemeye kadar gidebiliyor. Zincirli versiyon. Eğer zincir uzama yaptıysa genellikle ilk çalıştırmada zincir sesi yapıyor. 10-15 saniye sonra kesiyor. Çok da fazla sıkıntılı bir motor değil. Buji bobinlerinde bazen sıkıntılar olabiliyor. Dediğim gibi benzin regülatörü, DSG problemleri olabiliyor. Şanzımanı dışarıya aldık. Şanzıman bu şekilde. Şöyle etraflıca çekeyim. Detaylı bir şekilde. Buradan volant çok kötü durumda arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim. Volant kesinlikle değişiyor bu arada. Kavramaya birazdan bakacağız. Balata durumları ne durumda? Sentille girip bakacağız ama volant kesinlikle değişiyor. Evet, mekatroniği çıkardık. Bu şekilde dışarıda arkadaşlar. Tabii bunu takarken bunların orta konumda olması gerekiyor. Mekatroniğin pistonlarının ise şu görmüş olduğunuz pistonların 2,5 konumunda kumpasla ölçüyoruz hepsini. Bakın mesela bu şekilde takılmaz. Bu uzun. Bu kısa. Bu kısa. Arkadaşlara değin ve mekatronik vites atışları fark eder. Algılayamaz. Hemen göstereyim. Zaten buralar elektronik okuyor arkadaşlar. Şöyle talaşları görebiliyoruz. Bak burada ne var baba? Hemen kavrama bölümüne geçtik. Tabii ki tel bir sekman var. Evet. Sekman tabii ki her zaman olduğu gibi önemli. Bunların pull ayarı var. K1, K2 diye geçiyor. Hemen burada da nasıl takılacağını gösteriyor. K1'i 0.2'ye göre şuradan. K2 ise herhangi bir ayar yok, 0 olarak gözüküyor. Hemen buradan sizlere balataları göstermek istiyoruz. Bakın buradan girdiğimizde balatanın boşluğuna bakın. Şurası. Görebiliyor musun boşluğu bak. Dur baba. Aradaki boşluğa bak. Aynen, sentili sokmaya bile gerek yok. Mümkün değil. Bu kadar. Ay. Evet, alabiliriz usta. Bir süre çekmedim arkadaşlar. Kavramayı çıkardık. Kavrama için tabii ki özel aparatlarımız mevcut. Çatallar çıktı. K1 ve K2'nin çatalları. Pull ayarı dediğimiz pullar bunlar. Önemli değil. Kavramayı çıkarmıştık usta.
usta? Niye söktük bunu? Bunun için. Kırılan cıvatamız. Evet. Bu şekilde mekatronik orada. Mekatronikte de basınç düşüklüğü veriyor bu arada. Mekatronik beyinde, ona da değinmiş olalım. Aparatlar olmazsa kavramayı takarken tabii ki zorlanacağız arkadaşlar. Bunlar da kavramaların. Bu da vitese geçirdiğimiz halat, bu şekilde vitese geçiriyor. Şanzımanın iç bölümü de burası. Dediğimiz gibi yavaş yavaş ilerliyoruz. Sizlere de göstermeye çalışıyoruz. Kavrama iki tip çıkıyor. Bu eski tip çıktı. Kavramamız nerede? Onu da gösterelim. Aracın kavraması da burada arkadaşlar. İçinde çok fazla gösterememiştik ama buradan. Bak burada bak. Balata bu kadar incelmiş. Balatanın bittiğini görebiliyoruz artık. Kavrama volant değişiyor. Mekatroniğe daha sonra devam edeceğiz. Hangi işlemleri yapacağımıza devam edeceğiz. Şimdi kırık cıvatamız vardı. Onun için söktük. Tabii ki içinin temizliği var. Bakın mıknatıs bölümüne dişle. Şunu bir çıkarayım ben baba. Şöyle. Bu mıknatıs ne hale gelmiş? Şöyle görülebiliyor. Dişlilerin artık baba. Talaşları. Şöyle görülebilir. Bunların temizliğini yapacağız. Devam edeceğiz. Sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Cıvatalar daha ilk sökülüyor. Aracımız 217.000 kilometrede. Yani daha önce değişmemiş bu. Bunu belirtelim. Zaten halinden belli. Dışarıda göstereceğiz. Sesi duyuyoruz zaten. Vatandaş müşterimizin dediği ses o ses. Söküldüğünü cıvatalardan cıvatadan anlaşılıyor usta. İlk söküldü evet. Yani yeşil fabrikanın koymuş olduğu cıvata ilacı var. Hemen levyeyle ben bir basayım. Nasıl usta? Sıfır gibi baba. Fabrikanın dağıttığı gibi. Yani marş dişlisine bakarsan burada kendini belli ediyor yani. Paslar var. Yani uzun süredir bak. Görüyor musun? Fabrikasyon ilaçlar duruyor. Volant ölü yani. Evet, burada şanzımanı topladık arkadaşlar. Contaları görebiliyoruz. Yine arkada buradan çıkarırken contalama işlemleri yaptık. İçinin işlemleri tamam. Mekatroniğimizi değiştirdik. Bu şekilde. Eskisini hemen göstereyim. Burada yeni kavrama setimiz var. Çatalları, bilyaları, pulları. Kullandığımız ürün Lux Red Set. Burada da yine kavrama bu şekilde çıkıyor. Bunun dışında eski kavramadan bahsetmiştik. Şöyle bu eski volantımız.
Bu da eski kavramamız. Tabii ki aparat yardımıyla bunları takacağız. Eski kavrama, eski volant, yeni volant, yeni kavrama hepsi burada arkadaşlar. Markamız Look Repset olduğunu tekrar belirtmiş olalım. Pul ayarlarımız çok önemli. Bunların K1 ve K2'ye göre ayarları var. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Çatallarımız K1 ve K2'ye göre çatallar. Yine aynı şekilde ayarlamalar için pullar mevcut. Bu şekilde görüyoruz. Şanzımanı topladık. Bunun dışında yapacağımız herhangi bir işlem yok. Kavramayı takacağız. Mekatroniği takacağız. Mekatroniğin yağı değişti. Akan biraz yağlardan şuradan gösterebilirim. Mekatronik yağı değişti. Hemen burada da eski mekatroniğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde eski mekatronik. Kesinlikle burada hataya düşmemek için arkadaşlar krangımızın arkasındaki rulman, priz direk rulmanı diye geçer. Bakın içini bu şekilde görelim. Bunu kimse değiştirmiyor, hatta bilmiyor diyelim. Bilen abilerimize tabii ki bir şey demiyoruz ama şimdi flaşı açalım. İçindeki rulmanlara odaklayabilirsem, çok küçük bir yer burası. Şöyle hiçbir şey yok içinde, görebiliyor muyuz? Hiçbir bilya, rulman, buna benzer bir şey kalmamış. Şöyle görelim. Evet, eski bilyanın dağıldığını buradan da görebiliyoruz. Burayı yemiş arkadaşlar. İzleri daha net, daha detaylı almaya çalışıyorum tabii ki. Yenisi burada. Bu şekilde çalışacak bak. Görüyor musun çıkan ya? Bunu takacağız tabii. Kesinlikle unutmuyoruz. Önemli ayrıntılardan biri bunun bilyasını da göstereyim. Bakın bunun içerisindeki bilyalar sağlam bir şekilde duruyor. Zaten yeni parça. Buraya zarar verdiğine görebiliyoruz. Evet, malzememiz bu. Uzun süredir uğraştırıyor. Bunu sökmesi biraz zor arkadaşlar. Ama çıkardım. Şunu yapmadan çıkarsam artık. Evet. Arkadaşlar DSG'mizin arka krank rulmanı, yani priz direk uç rulmanı dediğimiz, bunu çakarken bazı arkadaşlarımız aparat yaptırıyor, bilmem bir şey uğraşıyor. Bunun aparatı Şahin'in priz direğe bakalım. Kip diye oluyor. Ölçüler aynı burayla. O zaman çakalım baba. Sesi doldu mu? Evet. Bu şekilde taktık arkadaşlar. Burası hazır. Şöyle göstereyim. Mekatronik yağımız da tamam. Şu an için bir buradaki kapağımız var. Buranın ayarı var arkadaşlar. Kavrama değişti. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde yeni kavramayı taktık. Volantı da takıyorum. Civatasını ilaçladım da bekliyorum. Orayı da alabilirsin. Tamam. Hemen buraya geçelim. Burada da yeni volantımızı üzerine taktık. Krangımızın da rulmanını takmıştık arkadaşlar. Şu an her şey yeni vaziyette. Üstüne takmak kaldı. Ve en son aracı çalıştırmadan temel ayar işlemlerimiz var. Tabii ki burada volantın civatalarını ilaçlıyoruz. Diş ilacı dediğimiz ilacı yine buraya çalıyoruz arkadaşlar. Çünkü oradan yağ gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak bu işlemi yapıyoruz. Hemen burası da hazır. Burada da eski ürünlerimiz duruyor arkadaşlar. Her şey hazır. Şanzıman yağını koyduk mu baba? Şanzıman yağımızı da koyacağız. Mekatronik yağımız hazır. Şanzımanın içerisi hazır. Takması kaldı.
Şanzımanı bitirdik. Üstündeki değişiklikleri, yeni eski karşılaştırmalarını yaptık. Üstünü atmadan önce kısa bir bilgi vermek istedik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 7 ileri olan bu tür, yani mekatroniği olan, üstünde mekatronik sistemi ve çift kavraması bulunuyor. Kavrama bitikti zaten. Volantın ne halde olduğunu siz de gördünüz. Mekatronik bölümüne müdahale, şanzımanın iç bölümüne de müdahale yapıldı. DSQ 200 dediğimiz şanzıman tipidir bu. Bu arada tam otomatik bir şanzıman değil, yarı otomatik bir şanzıman. Bildiğiniz üzere yarı otomatiklerin hepsini yapıyoruz. Dualogic'inden tutun Easytronic'ine, MCP'sinden tutun E-Shift, DuraShift'ine kadar hepsini yapıyoruz. Özellikle DSG'ler konusunda sıkıntı yaşayan birçok müşterimiz var. Bunları da bilgilendirme amaçlı yapıyoruz. DSG'nin kavraması çok önemli. Takarken özellikle de bunların 2 tane K1 ve K2 dediğimiz pulları var. Biri büyük, biri küçüktür. Kumpasla ölçerek bunların takılması çok önemli arkadaşlar. Tabii ki ne sıkı ne de çok gevşek olması gerekiyor balataların. Ayarı yaptıktan sonra tekrar bir kontrol ediyoruz. Zaten sıkı veya çok gevşek olduğunda üstündeki sekman tam oturmuyor. Oturmadığı için de yanlış giden bir şeyler olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden de şanzımanın tekrar kavramayı, ittirme ve çektirmelerle ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunları yaparken özel aparatlar kullanıyoruz. Bu kavrama bölümüydü. Bunun dışında mekatronik bölümlerinde hidrolik boşluk koruma dediğimiz arızalar genellikle karşılaşıyoruz. Bu da aracın hiç yürümemesine sebep oluyor. Eğer hidrolik boşluk koruma arızası veriyorsa mekatroniğinizde bir problem olduğunu söylüyor. Tüpünde, plate'inde, mekatronik kartında veya birçok temel ayar gibi yazılımsal sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Şanzıman hazır. Üstüne atacağız. Aracı çalıştırmadan önce de tabii ki temel ayar yapıyoruz. Temel ayarda kavramanın ayarının en sonun, yani biz kavramanın pullarla ayarını yapıyoruz. Temel ayar ise son ayarlarını yapıyor ve orijinal fabrikasyon veriler yüklendikten sonra vites geçişlerinde ne vuruntu, ne sarsıntı, ne silkeleme hiçbiri kalmıyor. Eskileri gösterdik. Şimdi üstüne atıp aracı çalıştırmaya başlayalım. Evet, başlıyoruz. Üstüne atacağız. Evet. Böyle. Böyle. Bırak. Motoru artık olması gereken konuma aldık. Tabii ki çevre civataları ve bağlantı ayağını taktık. 18'lik ve 16'lık civatalarda. Gizli civata. Onun yeri, telefonu girersen görürsün orada oğlum. Evet, şurada görünüyor baba. Evet. Üst çevre civatalarının sıkılmasını çok fazla uzatmıyorum tabii ki. Giriyoruz. Bak burada taş tekmanımız var. Onu takıyoruz. Sonra soketi tık diye oturtuyoruz klips tarzında. Bu içeriden PRN'de yaptığımız kol. Kol. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirdik. Temel ayar işlemimiz var. Tüm şanzıman bölümünü tamamladık. Alt takım bölümü tamam. Üstteki akü altı, işte hafiftre kabinimiz, her şeyimiz tamam. Plastiklerini takıyoruz. Aracımız şu an hazır. Liften indirdik. Alt herhangi bir yağ kaçağımız, su kaçağımız kalmadı. Su kaçağı yoktu zaten. Yağ kaçağımızı da bitirdik. Şu an devam ediyoruz. En son işlemleri kaldı. Tabii bu arabanın yürürken de test videosu önemli. Şanzıman problemlerini biliyorsunuz. Yürürken sizlere göstermeye çalışıyorum. Aracı test ettiğimizde de göreceksiniz. Arkadan görünümünü hiç çekmedik herhalde. Öyle hatırlıyorum. Şöyle aracımızın arka görünümü. Öncelikle testten önce daha iyi anlaşılması için camı örttüm arkadaşlar. Şu an test aşamasındayız. Aracımızı getirdik. Getirirken gördüm ki gerçekten şiir gibi geçiyor vitesler. Çok iyi geçiyor yani, öyle diyeyim size. Öncelikle aracımızı bir çalıştıralım. Park, R, N, D. Tekrar. Tabii ki ampullerden biri patlak büyük ihtimalle. NRD yapalım. Buradan geçişleri görüyoruz. Geçirdiğimizi. Bir teste çıkalım arkadaşlar. Hep beraber görün. D1'deyiz. Ve videoyu tekrar başlattım. İkiye geçti. Hiçbir hissiyat yok.
3. Beşe geçmiş. Bakmadım. Siz düşünün. 4'teyiz. Tekrar dönelim. Evet. Bir de rampaya vuralım. Evet, tekrar iş yerimize geldik. Dükkanımızın kapısı niye kapalı arkadaşlar? Çünkü havalar biliyorsunuz çok soğuk artık. Bu yüzden korunmaya çalışıyoruz diyelim. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bizleri desteklemek adına beğenmeyi unutmayalım. Tabii ki fikirleriniz varsa, eleştirileriniz varsa, güzel yorumlarınız varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu aracımızı da bu şekilde bitirdik. DSG 7'leri çift kavramaydı. Sorunu çözüldü ve aracımızı kapatıyoruz.